Fodik geri döndü ve ikinci sezonun ilk teması ihtiyaç. Fodik ne? Birinci sezon mu vardı? Tema derken nasıl yani? Şeklindeki sorularınızı kulağımda canlandırıyorum ve yanıtlıyorum. Fodik film, oyun, dizi, insan ve kitap konuştuğumuz bir seri. Müptelası gırla. Birinci sezon rastgele haftalık veya aylık olarak tükettiğim yapımlara dair ilk 10 bölümü içeriyor. İkinci sezonsa bu bölümle başlıyor ve artık her bölümün bir teması var. 5 unsura bir kavram penceresinden bakıyoruz. İhtiyacın olan seri başlığıyla başlamıştık. İhtiyaç temasıyla yeniden başlıyoruz. 1480'lerde İsveçli ressam Albertus Pictor İncil kursundayken kilisenin duvarına bir resim çiziktirir. Resimde şövalyenin biri iskelet suretindeki ölümle satranç oynamaktadır. Yönetmen Ingmar Bergman duvar resminden ilhamla Det Sujunde Inseglet yani 7. Mühür filmini yaratır. Vebanın insanlığı esir aldığı dönemde Haçlı seferlerinin ardından evine dönmek için yola çıkan bir şövalyenin hikayesini izleriz. Ana karakterimiz Antonius yolculuk sırasında ölümle burun buruna gelir. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyler ve ölüme satranç maçı teklif eder. Oyunda dayandığı sürece hayatta kalacak, eğer yenerse ölüm peşini bırakacaktır. Filmin en etkileyici kısmı olan günah çıkarma sahnesinde ölümle tekrar karşılaşır. Ancak ölümün bir rahip kılığına girdiğinden habersizdir. Bilgiyi istediğini söyler. İnanca, varsayıma değil, tam, doğru, kesin bilgiye ihtiyacı vardır. Filmin sonunda Antonius yorgundur. Tüm bu anlamsız acıya, korkuya ve acımasızlığa karşı bağışlayıcı, şefkatli bir güce ihtiyacı vardır. Ancak hiçlikten başka bir şey göremez. İnananların kendileri bile inanmazken bizi inandırmaya çalıştığı, korkularından müesses bir put olarak tarif ettiği Tanrı'yı göremez. Yine de sorular sormaya, aramaya devam eder film boyunca. Ölümden istediği ertelemeyi boş, cevapsız, anlamsız geçen hayatında tek bir anlamlı eylem için kullanacaktır. İşin ironik kısmı da şu: Ingmar Bergman'ın ölüm korkusuyla yüzleşmesi için bu filmi yapmaya ihtiyacı vardı. YouTube oyunlar artık eğlenceli değil videolarıyla doldu taştı. Her oyuncu gibi bu hisse kapıldığım bir dönemde birkaç tanesini izledim. Sundukları oyunlardan keyif almıyorsun çünkü yanlış oyunları oynuyorsun. Şu FPS'leri sağ aldı biraz iyi indi oyna sığır anlatısını sakince reddettim. Sorun yeni oyun türlerine kapalı olmak değildi benim için. Sadece eskisi kadar keyif alamıyordum. Yeni bir oyuna başladığımda 30-40 dakika içinde sıkılıp kapatıyordum. Sorunu çözmek için oyunları bitirmek zorundasın diye bir video yaptım. 10 oyun listeledim ve kendime hepsini bitirmeyi hedefi koydum. Henüz ikisini bitirmişken Return to Castle Wolfenstein'da iradem öfkeme yenik düştü. Keyif almıyordum, sıkılıyordum, daha da kötüsü sinir harbi yaşıyordum her oynayışımda. Biraz ara verdim. Lan belki de haklı bu deyyuslar diye düşündüm. Farklı bir oyuna geçtim. Liste dışındaki o sıralar Epic Games'in beleş ve ekstra bir oyun kampanyasıyla dağıtılan QUBE2'yi indirdim. 30-40 dakika sonra kapatacağım ama olsun yine de bir deneyeyim dedim, yanıldım. Gece boyu durmaksızın bulmaca çözdüm. Yıllar sonra bir oyundan Portal keyfini almıştım. Eksileri yok muydu? Tabii ki vardı. Karakter yürüme hızı çok düşük, düşme animasyonu ritim bozuyor, gamepad kontrolleri rahatsız, hassasiyet ayarı yok vesaire vesaire. Ama tasarımdaki sadelik, o yön bulma kolaylığı ve hep bir bulmaca daha dedirten başarma hissi devam etmeye yetiyordu, artıyor muydu o tartışılır. Mabatlaştığımı kabullenerek kendime itiraf atıyorum. Oyunlardan keyif almaya devam etmek için Cube 2 gibi bir oyuna ihtiyacım vardı. Cumartesi sabahları okul için uyandığım saatten çok daha erken kalkıp televizyonun karşısına geçerdim. Kanalların çocuk kuşağı 7 gibi başlardı. Kahvaltı vakti gelene kadar çizgi film izlerdim. Spider-Man The Animated Series de bu yapımlardan biri değildi. Ama bugün izlediğimde beni o günlere götürdü. Ne güzeldi eskiden be. Duygusunun ötesinde şimdiki çocuk veya ergen fark etmeksizin genç erkeklerin nelerden yoksun bırakıldığını hatırlattı. Spider-Man bir çocuğu heyecanlandırıp güldürürken diğer yandan da sorumluluk, yardımlaşma, çalışkanlık, kahramanlık gibi konularda dersler veriyordu. Ekranda değerleri olan örnek alınabilecek bir karakter görüyordunuz. Şimdi ise bir çocuğun ekranında gürültülü şaklabanlar, siyaset ya da maskülenlik satan madrabazlar var. Sözün özü günümüzde genç erkeklerin Spider-Man gibi bir rol modeline ihtiyacı var. Ya bırak şimdi dümenden sosyal eleştiri, dizi nasıl onu söyle derseniz
güzel derim. Çizimlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olması onları eskitememiş. Dizi harika görünüyor. Fotorealizm geçici, stil kalıcıdır lafı Spider-Man The Animated serisi bir kez daha kanıtlanmış. Mizahı dozunda, ne utanç verici derecede kötü ne de kahkahalara boğacak kadar sulu. Çok Spider-Man dedim, biraz da Örümcek Adam diyeceğim. Örümcek Adam insanlara yardım etmeyi, onların güvenliğini sağlamayı sorumluluk olarak görüyor ve hayatının anlamı olarak benimsiyor. Bunu yaparken de eğleniyor. Espri dozajı tam olarak bunu resmediyor. Felicia'nın "annem yeni yat alacak" sözüne Peter'ın "hayırdır eskisi ıslandı mı" demesi gibi şakalar da zaman zaman gafil avlıyor. Felicia demişken dizinin bölümler arasındaki devamlılığında ciddi sorun var. Peter'ı bir bölümde Felicia'nın peşinde, diğer bölümde Mary Jane'e yanık halde görüyoruz. Gönül işlerinde devamlılık gütmemişler. Ancak devamlılık güdülen bölümler var. 3 parçalık Venom hikayesi ve 2 parçalık Hobgoblin, Türkçe dublajdaki adıyla Gulyabani hikayesi. Diğer bölümlerse Villa'nın ortaya çıkış hikayesi, Peter için oluşturduğu tehdit, yenilgisi vesaire derken 20 dakikaya aceleyle sıkıştırılmış hissettiriyor. Yine de bir çocuk serisi olduğu için bunun pek de bir önemi yok. Birinci sezon güzeldi. Hiç izlememiş Örümcek Adam sevdalılarına öneririm. Cool Bros Channel kalbimi kırdı diye söze girip YouTube Türkiye'nin bir zamanlar büyük ve asil eşiği olan 10.000 aboneyi geçmeye ihtiyacım var diye bitirecektim Fodi'nin iyisini. Ama biraz Müge Anlı-like kanallardan feyz alıp Cool Bros Channel'a ne oldu sorusunun peşine düştüm. İlk bulgularımla duygularım darmadağın oldu. Scar iş hayatında belli bir konuma gelmiş. O zamanki kız arkadaşıyla hala birlikte, yani çizgisini bozmamış. Ve sanırım bir çocuğu olmuş. Çocuk kaç yaşında? Brian G nerede? İkilinin arası nasıl? Bunları hiç umursamadım. Daha fazlasını da kurcalamadım. Çünkü bazı anıları, insanları hatıramızda olduğu gibi bırakmaya ihtiyacımız var. Madem ortadan kaybolmak istemişler, bize de buna saygı duymak düşer. Hem biz bilgilerimizi o sintten değil, EPUB'lardan, 100 sayfalık konuyu hayatın içinden hikayelerle şişiren kitaplardan alıyoruz. Bu kitap size hizmet etmeyen bilgi ve görüşlerden vazgeçip benliğinizi tutarlılıktan ziyade esnekliğe dayandırmanız için bir davet diyor Adam Grant Think Again'in de. İsmiyle müsemma bir yapıt Think Again. Düşünmek hakkında yeniden düşünmeye teşvik ediyor. Düşünürken ve düşünerek yaptığımız hataları psikoloji alanından araştırmalarla destekleyerek anlatıyor. Bireysel, kişiler arası ve ortaklaşa yeniden düşünmeyi irdeliyor. Tükürdüğü hakikatin haddi hesabı yok. Hatırlamaya ihtiyaç duyduğu birkaç alıntıyı zımbalıyor. 1. Yanıldığımızı itiraf etmek bizi daha az yetkin göstermez. Bu dürüstlüğün, öğrenme isteğinin bir göstergesidir. 2. Eğer tartışmayı bir savaş olarak görürsek kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Eğer dans olarak görürsek delikanlı adam dans etmez dememeli, bizi ileri taşıyacak bir koreografi. 3. Stereotipleri anlamak için 1000'i aşkın Red Sox ve Yankees taraftarından onların beyzbolunun Fener Cimbom'u ya da Göztepe Karşıyakası gibi düşünebilirsiniz. Red Sox ve Yankees taraftarından rakipleri hakkında 3 olumsuz şey sıralamasını istiyorlar. Birbirlerini çoğunlukla aynı kelimeleri kullanarak tarif ediyorlar. 4 ve sonuncusu, kendinizi meraka, öğrenmeye, zihinsel esnekliğe ve bilgi arayışına önem veren biri olarak görün. 2700 kelimelik notlarım arasından daha vurucu şeyler seçebilirdim ama bilgilerinizi ve görüşlerinizi güncellemeniz için kendiniz okuyup vurulun istedim. Ayrıca kitap Alfa Gri Kurtlarına da bir sorun var. Sizce Dune romanının e-kitap versiyonu 22 lira 75 kuruşa değer mi? Fodi'nin ikinci sürprizi de musiki kategorisi. Kısaltmaya, eklemlemeye gönlüm el vermese de bedenim ateşli bir arzuyla kavrulan halkın sesine çekiç örs üzengi veriyor. Müzik ruhun kalori ihtiyacıdır ve hip hop aşçısı Noktalı Kaan bizi Nightmare single'ıyla doyurdu, hatta gaz çıkartıp estağfurullah dedirtti. DJ Hoppa'nın, evet gerçek adı bu ve Türk değil galiba muhtemelen, nefis beat ile sizi baş başa bırakarak bu bölümü nihayetlendirmeden önce yoruma ne izlediğinizi, dinlediğinizi, oynadığınızı, okuduğunuzu yazın. Fodik uçar, Stewie kaçar. We're walking down a different path, the type that's built to last. I had to shake the system up, the shit's a smash and grab. 100 on the dash, a hoodie in the mask. This calculated caper got me feeling like I'm back, got me feeling like I'm back.